Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kökleri çürüyen ve yaprakları hastalanan orkideleri nasıl kurtarabileceğimizi göstereceğim. Eğer orkidenizin köklerinin büyük çoğunluğu çürüdüyse bu tarz orkideleri kurtarmak mümkündür. Bugün özellikle köksüz orkideleri su kültürü uygulayarak orkideleri yeniden nasıl köklendirdiğimizi tüm detaylarıyla göstereceğim. Gördüğünüz üzere elimdeki orkide şu anda yeni kökler çıkarmış olan bir orkide. Normalde cansız kökleri vardı. Hemen sizler için ilk tarifime geçiyorum. Özellikle kökleri çürüyen orkideleri köklendirme yapmadan önce mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için ben bugün soğan kullanacağım. Soğanın kabukları özellikle antioksidan özelliği sayesinde orkide köklerinin yeniden dezenfekte olmasına yardımcı olacak ve yapraklarının da ihtiyacım olan birkaç soğanın bakın kabuğunu bu şekilde ayırdım. Ve şimdi bunları bir kavanozun içerisine koyuyorum. Ve kavanozun içerisine koyduktan sonra üzerine kaynar su dökeceğim. Çok fazla koymanıza gerek yok. Kaynar su koyduktan sonra bu kavanozun kapağını kapatacağım ve bunu bir gece bekleteceğim. Böylelikle soğan kabuğu içerisindeki bütün mineraller suya geçmiş olacak. Bir gece yani 12 saat beklettiğim soğan kabuğu suyu bu şekilde oldu. Gördüğünüz üzere rengi koyu kırmızı. Ve şimdi soğan kabuklarını süzüyorum. İhtiyacım olan sadece suyu. Soğan suyu yüksek oranda antioksidan özelliği var ve dezenfekte eder. Özellikle kökleri, yaprakları çürüyen orkideleri mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Hem bu tarz orkidelerinizde böceklenme hastalık varsa bunun da gidermesine yardımcı olur. İlk olarak orkidenin yapraklarını soğan suyuna batıracağım. Uzun süre tutmuyorum yapraklarını. Sadece gördüğünüz üzere 3 saniye tutup sonra bu şekilde alacağım yapraklarını. Her iki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Bu işlemi uyguladıktan sonra daha çok orkide kökleri için soğan suyunu kullanacağız. Ve orkidenin bütün köklerini bu soğan suyunun içerisine koyuyorum. Sizlere tavsiyem eğer orkideniz hastalıklıysa ya da böceklenme durumu varsa iyice dezenfekte olması için bir gece soğan suyunda bu şekilde bekletebilirsiniz. Bir gece beklettikten sonra tekrar devam edeceğiz. Orkidem bir gece soğan suyunda bu şekilde bekledi. Gördüğünüz üzere yapraklarını silmemiştim. Özellikle soğan su üzerindeyken bir gece beklemesi yaprakların dezenfekte olması için çok işe yarar. Şimdi özellikle bu kökler üzerindeki suyun kuruması için 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika sonra gördüğünüz üzere kökler üzerindeki su da kurudu. Artık yeni yöntemimizi uygulayabiliriz. Bu tarz orkideler için dezenfekte işlemi çok önemli. Yeni bir uygulama yapmadan önce orkidenizi hastalık ve mutlaka mikroplardan arındırmanız gerekiyor. Şimdi orkidemizi yeterince dezenfekte ettikten sonra su kültürü uyguluyorum. Orkidemizin su kültürü uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta sadece köklerin uçları suyun içine girmeli. Gövde ve yapraklar suyun içerisine kesinlikle girmemesi gerekiyor. Yoksa küflenme olur. Su kültüründeki orkidelerin kökleri zaman ile sudan aldıkları mineraller ile yeni kökler çıkarmaya başlar. Su kültürü orkidelerde 2 hafta içerisinde sonuç verir. Sizlere hemen su kültüründe uyguladığım ve çok güzel sonuç aldığım bu orkidemi gösteriyorum. Gördüğünüz üzere su kültüründeki orkidem çiçek dalı çıkardı. Yani orkideler sadece su kültüründe de büyüyebilir. Orkide su kültüründe büyürken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Suyu azalmadıkça kesinlikle su eklemiyoruz.
Suyu azaldıkça köklerin ucu mutlaka suyun içerisinde olması gerektiği için su ekliyoruz. İkinci önemli püf nokta, kesinlikle sık sık su değiştirmiyoruz. Su rengi sağ taraftaki gibi yeşile dönünceye kadar su değiştirmenize gerek yok. Evet, şu anda elimde bulunan orkide sadece 2 yapraklı bir orkideydi ve kökleri çok azdı. Gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda sağlıklı 2 tane yaprak ve aynı zamanda yeni bir çiçek dalı çıkardı. Ve kökleri de gayet sağlıklı. Bu gördüğünüz köklerin hepsi sonradan su kültüründe çıkan kökler. Orkideler su kültüründeyken zaman içerisinde bazı köklerinde çürüme olabilir. Bu gayet normaldir. Böyle durumlarda çürüyen kökleri bir makas ile kesebilirsiniz. Evet, çürüyen kökleri temizledim. Bakın gördüğünüz üzere ilk kökleri bunlar ve uçtan gayet sağlıklı bir şekilde uzamaya devam ettim. Orkideleri ne zaman toprağa alabiliriz? Bu şekilde gayet rahat bir şekilde toprağa ekebilirsiniz. Fakat ben orkidemin su kültüründe büyütmek istediğim için 1 yıldır su kültüründe bekletiyorum. Ve gördüğünüz üzere hem birçok sağlıklı kökü hem de çiçek dalı çıkmış oldu. Bu orkidemde yine yaprakları çürük olan bir orkide ve neredeyse hiç kökü yoktu. Yapmış olduğum su kültürüyle bu orkidem hem yeni yapraklar hem de bol bol yeni kökler çıkardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, orkideler su kültüründe bu şekilde gayet sağlıklı büyüyorlar ve gördüğünüz üzere orkidem yine su rengi bu şekilde yeşile dönünceye kadar değiştirmedim. Su seviyesi azalmadıkça ve sonuç olarak gayet bol, aktif ve sağlıklı kökler çıkmış oluyor. Kök uçları özellikle sürekli suyun içerisinde kalınca süngerimsi bir yapı oluşturuyor. Bu orkide köklerinin kendini koruması için. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.